Burası 11 yıl kesintisiz savaşın olduğu yerdi. Burada hala mayın, bomba olma ihtimalleri var. Şimdi Şii mahallesindeyiz. Hazreti Zeynep'in kabrine gidiyoruz. Biliyorsunuz burası İran'ın elindeydi. Ama sonra devir değişti. Esad'ın devrilmesiyle onlar çıktılar buradan. Şu anda İranlılar yok artık. Şu an Hazreti Zeynep'in türbesinin durumu nasıl bilmiyorum. Hatta açık mı kapalı mı onu da bilmiyorum. Ama çok hassas bir dönem burası şu an. Öyle söyleyebilirim. 15 sene önce falan çıkmıştı. Bilmiyorum. Bu oyunları hatırlıyor musunuz? Rekorda olmadı. Aynen böyle Somali'de Barikat, her yerde bir blok var. Evet. Gittikçe daha da artacak bu. Ben şunu size tasvir edeyim. Esad devrilmeden önce eğer biz buraya gelseydik bir gün boyunca beklemek zorunda olacaktık ki Seyyide Zeynep'in kabrini biraz yakından görebilmek için. Hele bir de Muharrem ayı gibi zamanlarda bura ne oluyor biliyor musunuz? İğne atsanız yere düşmez. İnsanlar sokaklarda, şuralarda yatıyorlar. Şimdi Hazreti Zeynep'in türbesinin içine girdik. Hazreti Zeynep'in türbesi İran buradan çıkmadan önce inanılmaz kalabalıktı. Böyle tıklım tıklım oluyordu burası. Ve şu an hiç kimse yok denebilir. Bu şekilde. Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi. Kerbela vakasından sonra esir alınıyorlar ve esir olarak Şam'a getiriliyorlar. Kerbela olayını aslında duyuran Hazreti Zeynep'tir. Hatta Hazreti Zeynep olmasaydı kimsenin Kerbela vakasından haberi dahi olmayacaktı. Böyle rivayetler var. Yani Hazreti Zeynep olmasaydı kimsenin Kerbela'dan haberi dahi olmayacaktı. Evet, şu an Şii Mahallesi'ndeyiz. Çok sakin görünüyor. Burada da hediyelik bir şeyler satılıyor. Boyunca Şimdi tamamıyla harabe. tam savaştan etkilenen bölüme geldik. Bakın. Burası Cabir Mahallesi. Burada hala mayın, bomba olma ihtimalleri var. O yüzden fazla gruptan ayrılmamamız gerekiyor. Burası 11 yıl kesintisiz savaşın olduğu yerdi. Hatta dünyanın ilk sinagogu da buradaymış. Tarihi kiliseler, camiler hepsi yerle bir ediliyor. Hatta hastaneler. Gösterebildiğim kadar size göstermeye çalışıyorum ama şey yapamıyorum. Ayrıntıya giremiyorum çünkü tehlikeli. Yaşlıların ölümlerini görüyoruz. Bombalar yağdığı zaman biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız? Öyle bir yere kaçalım. Çoluğunu çocuğunu alıp buradan insanlar en güvenli yerlere gitmeye çalıştı. Kimi
aylan bebek gibi denizlerde boğularak kıyıya vurdu. Kimi yollarda insan kaçakçılarının kurbanı oldu. Denize döküldü. Kimi geldi Türkiye'de fabrikalarda, bodrum katlarında, sağda solda yaşam mücadelesi verdi. Ama bu dediğimiz kimi şöyle bir başınızı çevirip gözünüzü döndürdüğünüz zaman adeta bir ölüm denizine döndü burası. Suriye Savaşı'nda ölen insan sayısı milyonu geçkindir. Hayatta kalanlar en azından kendi nesillerini devam ettirebilmek için göçmek zorunda kaldılar. Ne oldu? Allah'a hamdolsun bu savaş bitti. Bu savaşı körükleyenler defolup gitti. Benim umudum, duam odur ki bir gün buralara bahar gelsin, çiçekler açsın. İnşallah. İnşallah bir gün buralarda çocuklar Çocuklar oynasın. top oynasın. Çocuklar buralarda, sokaklarda gezsin. Şu gördüğümüz evlerin balkonlarında çiçekler olsun. İnşallah. Kadınlar birbirlerine gülüp, koşa koşa gelip birbirlerine sarılsın. Düğünler olsun. Aynen. Burada 2011 öncesinde düğünler olurdu. İnsanların hayatları vardı. Biri birine belki aşık olurdu. Biri birine belki gönlü düşerdi. Çocuklar bu sokaklardan yürüyüp okullara giderdi. Şimdi bu sokaklarda yürüyecek insanlar kalmadı. Adamın ayağı kopmuş. Dikkat edin diyorlar. Adamın da bacağı bombalar patladığı için savaş döneminde kaplan. Ve savaş dönemi iki bacağı. Adam da buralıymış. Buradaki olan savaşta 2 tane ayağı kopmuş. Evet, çok dikkatli olun, hala patlama oluyor diyor. Ailesinden 6 kişi bombalar düşerken ölmüş. Yıllarca travmasını القبر تبعهم هون بالتربه طف يعني على وش الارض يعني اخواته كلهم راحوا الله يرحمهم. Can you translate? Yeah. He means that because he 6 brothers and the father was killed by with an airstrike. They have like one qabr, so people like were like so above each other. Hem babası hem 6 kardeş de ölmüş. Hepsini de üst üste gömmüşler. Öyle burada bir şey daha size Bunlar söyleyeyim. için daha iyi. Bazen yani. Avrupa'dan Avrupa'ya kaçmış ya da Türkiye'ye Hı. gitmiş olanlar geliyor. Ben en son eşimle birlikte Seval and me Yes, here. evet. Eşimle birlikte geldiğimde baktım birileri bir şey kazıyorlar ağlayarak. Dedim ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Adam annesinin kafatasını bulmuş. Ve kemiklerini arıyorlardı. Yani düşünün, yıkılmış bina, kadın altında kalmış. Oğlu yıllar sonra gelmiş, benim evim bura. Ve benim annem bu binanın altında kaldı. Vefat etti. Annesinin kafatasını çıkarmıştı. Kollarını, bedenini bütünleştirmeye çalışıyorlar. Bu mahalle kozmopolit bir mahalle, yani Hristiyan, Müslüman, Yahudi burada iç içe yaşıyordu. Yani herhangi bir inanca saldırı yok aslında. Tamamen halka saldırı var burada. Böyle Suriye'de de yaşanan acıları size göstermeye çalışıyorum. Ne kadar gösterebilirsem artık. Yıllar sonra Suriye ne konumda olur bilmiyorum ama bilin ki 2025 böyleydi. Sakinleşme sürecinde, sonra hareketlenir mi bilmiyorum ama inşallah hareketlenmez. İnsanlar vatanlarına geri döner. Eskisi gibi güzel günler geçirirler. Suriye gerçekten, Şam özellikle çok güzel bir şehir. Yani ben Şam'ı görünce hayran kaldım. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten çok güzel. Yerli rehberimiz Ula'da Dürzi. Suriye'de ve Lübnan'da Dürziler de yaşıyor. Şimdi ben kendisiyle iletişime geçip Dürziler hakkında biraz bilgiler isterim ondan. Dürzileri çok ayrıntılı işlemek istiyorum. Hatta Lübnan'dan Suriye'ye geçerken de çok fazla Dürzi gördüm. Onları kıyafetlerinden hemen tanıyorum zaten. Dürzilerde kadınlar yüzün yarısını kapatıyor, beyaz bir başörtüsü takıyor ve arkası da uzun oluyor. Erkekleri de böyle bir beyaz takke takıyor ve siyah şalvara benzer bir kıyafet giyiyorlar. Mesela siz gördüğünüzde onları Kürt sanabilirsiniz. Biraz daha Kürtlere benziyorlar ama ben Lübnan'da tanıştığım bir Dürziyle sohbete girdiğimde onların Kürt olup olmadığını sormuştum. Demişlerdi ki hayır, biz Arabız, Kürt değiliz. Dünyada 3 önemli kabristanlık var sahabeler açısından. Medine'den sonra en fazla sahabe efendimizin bulunduğu yer. Birincisi Cennet-i Mualla, bir diğeri Cennet-i Baki, biri de Babus Sagir. Şam
Bu anlamda geçmişte Medine'de duramayıp Peygamber Efendimizin de bu konuda hadisi üzerine gelen sahabelerin merkezi olmuş ve bugün inşallah sizinle beraber Şam'ın en önemli kabristanlığı olan, dünyanın en önemli kabristanlığı olan Bilal-i Habeşilerden Peygamber Efendimizin eşi Hafsa annelerimize, Peygamberimizin torununun çocuklarından daha nice sahabelere, Abdülmelik bin Mervanlara, velitlere biz burada inşallah değineceğiz. Şimdi ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi'nin kabrine geldik. Burada önemli şahsiyetlerin kabirleri var. Onlardan bir tanesi Bilal-i Habeşi. Evet, arkamda gördüğünüz kabir Muaviye'ye ait. Şiilerin sevmediği, Sünnilerin ise bir kısmının temkinine yaklaştığı kişi. Çünkü Hz. Ali ile çok fazla çekişmeleri var. Ama şu da bir gerçektir ki İslam'ın geniş coğrafyalara yayılmasını sağlayan kişilerin başında geliyor. Bu bilgiyi de aktarayım. Muaviye'nin kabrini de size göstermiş oldum. Burada kapalı olan bir cami var. Sultan Vahdettin'in kabri burada. Şu an kapalı. Burası açılacak ama Erdoğan gelip açacakmış. Şimdi Osmanlı döneminde inşa edilen Hicaz Demiryolu'nun şu an Şam istasyonundayız. İki kardeş bunu tutsun, rotatı yap. Burada bir tren var. Buraya koymuşlar. Etrafı böyle. Şimdi istasyonu açmışlar. İçeri gireceğiz. Normalde kapalı. Burası Haydarpaşa tren istasyonuyla birbirine bağlıydı. Çok güzel ahşap kokuyor. Tavanları da işlemeli. Bakın çok işlemeli. Bu tren garının yapımında finanse eden Osmanlı, yapanlar Almanlar. Yani yapıları Almanlar yapmışlar kaliteli bir şekilde. Telefon. Burada eski zamanlardan çekilmiş fotoğraflar var. Her yer ahşap. Yani şu anda yapmak isteseler böyle bir şey yapamazlar. O kadar kaliteli. Şimdi yemek yemeye geldik. Burası iyi bir restoran. Biraz da elit kesimin geldiği yer denebilir. Burada insanlar yemek yerken nargile de içiyor. Burada nargile kültürü çok
baskın. Bunlar bile kokusu beni çok rahatsız ediyor. Yemek yerken nargile de içiyorlar. Almanya'da bira içiyorlar ya, burada da böyle nargile şeyi varmış galiba. Halava ve cibi. Onun adı buymuş arkadaşlar. Şimdi bir tatlı söyledik. Yemek yemeyeceğim. Tatlı yemek istedim. Tadı nasıl bilmiyorum, bir bakacağım. Görünüş olarak muhallebiye benziyor ama çok sert. Tadı nasıl bir bakayım. Beklentini karşıladı mı? Yok, bu başka bir şey. Çok hafif andırıyor ama içindeki malzeme tamamen farklı. Bakın, paranın üzerinde şöyle bir desen var. Bu Şam gülünü temsil ediyormuş. Şam'da güller meşhurmuş. Hatta gittiğimiz tren garında da bu motif vardı. Bu restorana geldiğimiz bölge belli zenginlerin olduğu yer. Bu arada şu bakın araba Suudilere ait. Şimdi burada biz çok Katarlı ve Suudili gördük. Buraya geliyorlarmış çok fazla. Büyük bir ihtimal yatırıma geliyorlar. Yatırım yapıyorlar. Yatırımcılar şu an aslında Suriye'yi biraz şey yapıyorlar. İnceliyorlar diyelim. Ve buradaki arabalar da yüksek modelli arabalar, bakın. Diğer yerlerdeki arabalar böyle değildi. Yani biraz da zengin kesimin olduğu yer diyebiliriz. Görünüyor en üst. Bakın, Orası. Burası. Abdullah Öcalan'ın Sanki bir eviymiş. çamaşır sallar. Şimdi Kasiyum Dağı'na çıkıyoruz. Bu arabalarla çıkılmıyormuş. Sadece şu minik arabalarla çıkılıyor. Şimdi araba değiştiriyoruz. Değiştiriyor şimdi. Evet. Biz bir de çıkabilsem. Ay maşallah. Ay, bindiğim en lüks araç. Ciddi misin? Şimdiye kadar en şey bu mu? En kötüsü buydu. Daha kötülerine bindik biz ya. Neler var? Yes. Maşallah. Araç değiştirme burada bunlar şeylere giremiyor. Evet, şimdi indik. Ara sokaklardan ilerliyoruz. Şimdi İbn Arabi'nin kabrine geldik. Felsefe konusunda muazzam bir seviyeye ulaşmış. İslam dünyasının adeta Aristoteles'idir, adeta Platon'udur. Muhittin İbn Arabi'nin okuma kültürü o kadar geniştir ki nerede dünyaya gelmiştir biliyor musunuz? Endülüs'te Mursiya şehrinde. Mursiya'da doğuyor ve 1100'lü yılların ortasında ne yapacak? O bilgisiyle beraber dünyayı gezmeye başlayacak. En son geldiği nokta yine bura. Ve burada yaşayacak Muhittin İbn Arabi. Osmanlı Devleti'nin doğuşunu müjdeleyen kişilerden bir tanesidir. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Han Büyük Mısır seferine çıktığı zaman, hilafeti aldığında gelir burada gözyaşı döker. Senin vaadin, ahdin, duan gerçekleşti ey şeyhlerin en büyüğü der. Üzerinde hemen kabrin girişinde bulunan mühür Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi ve Suriye seferi zamanında gerçekleştirdiğinde, buraya geldiğinde burayı onardığı, tamir ettiği ve camiyi genişletip büyüttüğünü gösteren bize bir semboldür, bir nişandır, bir madalyadır. Şimdi aşağıya kabre inelim sizinle. Kadınlar buradan
İspanya'nın en büyük Mursiya bölgesi. Peki buraya nasıl gelir? Muhittin İbni Arabi bir zaman buraya doldurur ve bu caminin görmüş olduğunuz bu bölümü Yine araba değiştirdik. Şimdi Kasyon Dağı'na çıkıyoruz. Para kaldılar buraya. Şimdi para olduktan sonra her şey çok çabuk oluyor. Yukarı dar sokaklardan geçiyoruz. Bu arabalar nasıl geçiyor diye düşünüyorum. Nasıl gücü yetiyor? Katı nedir yapıyorsun? Ciddi bir sarsıntıdan sonra böyle yollardan geldik. şu yola bakar mısınız? Yeah, you still have. Come on. Oh my god. Yol çok dik. Evet, bütün Suriye ayaklarımızın altında. Ne kadar büyük. Şuradaki evler daha eteğinde. Şurada yeşillik göremiyoruz. Şu kısım yeşillikli bir bölge. تمام. El sallayın. مرحبا تركيا. مرحبا تركيا. اهلا تركيا. Şükran. اهلا كل يوم تعال. Selam. سلام تركيا. Kasiyun Dağı'nda Hz. Adem'in oğlu Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdüğü rivayet edilir. Burada Habil makamı adıyla anılan bir ziyaret yeri bulunur ve bu mekanla ilgili birçok şehir efsanesi vardır. Ayrıca Peygamberler Mağarası olarak bilinen bir mağara vardır. Buranın birçok peygamberin ibadet ettiği kutsal bir mekan olduğu söylenir. Aynı mağarada İnsanlara sihir öğrettikleri için ayaklarından asılarak cezalandırılan Harut ve Marut'un da bulunduğu rivayet edilir. Şu anda bu mağaralar ziyarete kapalıdır. Suriye özgürleştikten sonra Suriyeliler Suriye'nin tadını çıkarmaya başladı. Çünkü ulaşamadıkları yerler vardı. Onlardan bir tanesi Kasiyun Dağı. İşte Şam'ı gören bu yüksek tepede Suriyeliler 2011 yılından beri buraya çıkamıyorlardı. Çünkü Beşar Esad burayı yasaklamıştı. Aynı zamanda buradan Şam'a, bazı yerlere ağır silahlarla atış gerçekleştiriyordu. Yüksek bir mevzi olduğu için buradan Şam'ı görüyordu. burada yaşadıkları zaman Hazreti Adem'in evlatları Habil çiftçilikle, Kabil çiftçilikle, Habil de hayvancılıkla uğraşacak. Allah Hazreti Adem'in iki evladından ona sunak sunması için 2 kurban isteyecek. Hazreti Adem'in evlatlarından Kabil meyve dolu bir sepetin altını çürüklerle dolduracak. Üstünü güzellerle dolduracak ve en çürük, en sakat, en korkunç, en işe yaramaz, en yenilmez meyvelerini getirip Kasyon Dağı'nda Allah'a sunacak. Ama Habil ne yapacak? En güzel koyununu süsleyecek. Onu gözlerinden öpe öpe, seve seve, canından bir parçaymış gibi getirip yukarıda kurban edip Allah'a teslim edecek. Allah koyunu kabul ederken, kuzuyu kabul ederken fitne ve hesap yapanınkini kabul etmeyecek. Kardeşi içten içe kardeşine kıskançlık ve haset duyacak. Öyle ki Allah seninkini kabul etmedi, benimkini kabul etti diye aralarında müthiş bir çekişme başlayacak. Bu çekişme, bu kıskançlık sonucunda
Şu anda bulunmuş olduğunuz bu dağda ilk insan birbirini katledecek ve Hazreti Adem'in evladı burada diğer evladını taşla vurarak öldürecek. İlk insanın kanının döküldüğü yerdir Kasiyun. Her gün mübarek ya. İşte Suriye işte bahsettiğim. Bana daha çok Filistin çağrıştırıyor. Bu yüzden çok var. Hatta bu bölgede daha fazlaydı. İnsanoğlunun kanının akıtıldığı ilk yer burası. Kabil, Habil'i tam olarak burada Kasiyun Dağı'nda öldürdüğü rivayet ediliyor. Ve Suriye ayaklarımızın altında. Şimdi otele geldik. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Şimdi yemek gelene kadar o kadar meze geliyor ki biz onları yiyerek doyuyoruz zaten. Ama bakar mısınız? Burası var. Bakın orada yine salata, artık börek gibi bir şey var. Bunlar devamlı geliyor. Bunlar geliyor, biz yiyoruz, sonra doyuyoruz. Bu meze konusunda elleri çok bol. Masayı donatıyorlar. Burada kippe var. Tabbouleh, fettuş. O da bir kebap sanırım, değil mi? Evet, karışık. Baba ganoush. Bu neydi, unuttum. Böyle.